بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إليك إنك بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله Ya İlahel Alemin, kalplerimizi envar-ı Kur'aniye ve imaniye ile münevver eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Ehli dalalet, ehli tuğyan, ehli küfrün şerrinden, tasallutundan bizleri masum ve mahfuz eyle. Kayk-ı imaniyeye hizmet içinde bizleri payidar eyle. Kur'an'a, hakikatlara gönüllerimizi aşina eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefi ve şerefi yâb eyle. Amin. Bu hurmeti seyyidil murselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, Celle Ala her şeyde sesini, sözünü bize duyurduğu, varlığını bize hissettirdiği gibi kainat üzerinde mevci endaz olan güzelliklerin arkasında da kendisini bize hissettirmektedir. El verir ki biz onu anlamaya çalışalım. Ama bunun için misaller gerek, bunun için mukayeseler gerek, işte bunu avamileştirip, basitleştirip arz edeceğim. Sizin nazarınıza çok tatlı bir tablo arz ediverseler, o tabloya baktığınız zaman bir ağaç resmi olsun veya münasebetsiz birbirinden ayrı meyvelerin bir araya gelmiş şekli olsun veya bir insan şekli olsun veya Allah'ın sanatının meşheri, sanatını işlediği tezgahı olan tabiattan bir tablo oluversin bu. Ne olursa olsun, bağınızdan, bahçenizden koparılmış bir resim sizin nazarınıza arz ediliyor. Bağınızdaki üzüm salkımlarından bir tanesi sizin nazarınıza arz ediliyor. Üzüm salkımının yanında o üzüm salkımını yemek üzere olan bir canlı, o canlıyla o üzüm arasındaki münasebet anlatılarak bir tablo nazarınıza arz ediliyor. Eğer bu işten biraz anlıyorsanız, resmin ne demek olduğundan biraz anlıyorsanız, ona baktığınız zaman renklerin tevzininden, o meyveyle, o resimle, resmin çevresindeki şeylerle aradaki münasebetten, tenasükten, gölge düşürmeden, resmin boyutlarının güzel hazırlanmasından kendi kendinize barekallah, maşallah diyecek, o resmin arkasında sanatkarını görmeye çalışacaksınız. Basit, kadavra gibi bir heykelin karşısında durduğunuz zaman, acaba bunu böylesine güzel kim yonttu diye düşünürsünüz. Merak edersiniz. Bir mermerin karşısında, bir mermer sütunun karşısında durduğunuz zaman, onun üzerindeki çekiç izlerinden, o sanatkarın kolunun durumunu, elinin hassasiyetini, oraya çekiç vuruşunu anlamaya çalışacaksınız. Nasıl hassas bir elmiş, ne mükemmel parmakmış, ne muhteşem bir zihinmiş, nasıl tersim etmiş, nasıl kıvamına sokmuş dersiniz. Siz bir sanat abidesi karşısında, sanatkara has, güzel işlenmiş bir sanat tablosu karşısında böylesine duyar ve duygulanırsınız. Ve hemen o sanatkarı kendi kendinize takdir etmeye çalışırsınız. Çoğunuzun evinde vardır, ya bir yazı şeklinde vardır. Sanatkara hürmeten yazısını atarsınız oraya. Hamid'in yazısı, Halim Efendi'nin yazısı, Osman Efendi'nin yazısı, Haddad Rakım Efendi'nin yazısı diye atarsınız.
veyahut da bir ressamın fırçasından çıkmış birkaç meyvenin bir araya getirilmiş olmasını asarsınız. Ve sonra o cansız kadavra gibi tablo karşısında kendinizden geçersiniz. Halbuki ben o ressamlara çok kızıyorum. Daima çil ve endaz olan, daima dalgalanan, yenilenen, canlılık taşıyan, daima bana gülen, cilve satan ve sonra kaybolan Allah'ın sanatını dondurduklarından, kadavralar haline getirdiğinden, ülfete mezar olabilecek keyfiyette nazarımı arz ettiğinden kızıyorum. Allah öyle sanat yapmıyor. Allah'ın meşergahına baktığınız zaman, bulutun bir pozunu yakalayan adam evine daimi hayatının sonuna kadar asıyor. Ama bulutlara bir nazarınızı gezdirin. Bulutun içindeki kavsi kuzehe, alayimi semaya bir nazarınızı gezdirin. Sonra yıldızlarla yaldızlanmış gökyüzüne bir bakıverin. Sonra doğan aya, batan aya, doğan güneşe, batan güneşe bir bakıverin. Grubu seyretmek için dünyanın en güzel grubu olan yerlere, arabalara dolup insanlar gidip grup seyrediyorlar. Güneşin çıkışını seyrediyorlar. Ayın 15'inde 14'ünde ayın doğuşunu seyrediyorlar. Ayın batışını seyrediyorlar. Bunun için mesafeler kat ediliyor. Bunun için meşakkatler iktiham ediliyor. Yollar kat ediliyor, masraflar yapılıyor. Bu manzaraları seyretmek için. Bunlar o kadar canlıdır ki bütün bunlar güzel değil mi hepsi? Senin evindeki resim bunların bir tarafının sadece dondurulmuş halinden ibarettir. Bütün bunlar senin içinde bir coşkunluk hasıl etmiyor mu? Bir çiçeğin yanına gidiver. Şu bahar mevsiminde her tarafın onun adına adeta sündüs misal askere alınmış gibi madalyalarını, formalarını takıp o şahidi ezelinin nazarında varız diye arzı didar eden çiçeklerin bollukla bulunduğu şu baharda gidin bir çiçeğin yanına. Sonra bakışınızla, anlayışınızla onun kulağına bir şeyler fısıldamaya çalışın. O size muhakkak ki kendisini öyle tam kıvamında, tam biçiminde, en mükemmel şekilde hazırlayan zatın mevcudiyetine haber verecektir. Bir yaprağına bakıverin. O yaprakla öbür yapraklar arasındaki renk münasebetine bakıverin. Yüzüne baktığınız zaman gözünüzü tırmalar tek rengin bulunmadığını göreceksiniz. Beyazdan kırmızıya kadar bir sürü birbirine zıt renklerin nasıl onda yan yana ve mükemmel, insanın içini gıcıklar şekilde, şairi coşturur şekilde, edibi bülbül gibi öttürür şekilde dile getiren o keyfiyeti anlamaya çalışın. Herhalde o tatlı bakışı ve tebessüm edişi, o arzı didar edişi arkasında ben Cemil-i Alal İtlak'ın sanatıyım diyecektir size. Sonra yapraklardan aşağıya doğru, sakına doğru inmeye bakın, dalına doğru inmeye bakın, yaprağına doğru inmeye bakın. Bunlar arasında tenasübü göreceksiniz, tenasuku göreceksiniz, canlılığı göreceksiniz. Ve her gün, her an, her dakika, her saniye, her aşire ayrı bir keyfiyette yakalayabilirseniz, tespit edebilirseniz, elinizdeki büyütücü aletlerle bakabilirseniz, ayrı bir keyfiyette karşınıza çıktığını, arz-ı didar ettiğini göreceksiniz. O daima canlı bir tablo olarak, tablodan o tabloyu hazırlayan zatın büyüklüğüne gidebilirsiniz. Sizin evinizde onun resminin, onun hazırladığı tabloların, o canlı tabloların kopyasını yapan adaptasyoncu bir adamın dondurulmuş bir tablosu vardır. Ama o ise daima canlı tablolar sizin nazarınıza arz etmektedir. Yemyeşil bir vadinin kenarında durun. Gidin durun bağınıza, bahçenize giderken. Sonra orada aşağıya doğru şakıyıp akan suya bakın. Sonra o suyun yanında yukarıya doğru ser çekmiş, suyun inadına yukarıya doğru çıkan ağaçlara bakın. O ikisinin arasındaki aşıkane muameleye bakın. Onun ondan istifadesi ve onların dibinde hayatın nasıl tatlı bir şey olduğuna dikkat edin bir parça. Ve sonra o ağaçların yukarıya doğru sıralandığı dağlara doğru gitmeye çalışın. Dağların semalara doğru ser çekişini tetkik edin. Ve sonra ufuk dediğiniz noktada semalarla adeta öpüştüğünü, omuz omuza geldiğini, baş başa verdiğini bakın. Bunda çok ciddi bir tatlılık müşahede edeceksiniz. Bütün bunlar güzellik değil mi? Bütün bu güzelliklerin arkasında Cemil-i Alal-İtlak, hatta Cemali Kemal'e varmış bir Zat-ı Ecelli Ala'nın cilvelerini göreceksiniz. İsimlerinin dalgalandığını göreceksiniz. İçinizde bunu hissedeceksiniz.
İçinizde bir coşkunluk hissedecek, mest ve sermest olacaksınız. Sonra pırıl pırıl ayın yüzüne bakıverin. Zühal'in etrafındaki halkaları tetkik edin. Ama onun sanatı olarak bakın. O zaman yine içinizde bir coşkunluk hissedeceksiniz. Siz bu derin, bu sessiz, bu sakin infial içinde o faili alel ıtlakın işlerinin işlediğini gördükten sonra adeta dikkatinizi yukarıya doğru çeken, bu senfonizmadaki tatlı seslere o gür sesiyle ayrı bir hava katan gökteki şimşeği, gök gürültüsünü göreceksiniz. Bana da bak dediğini müşahede edeceksiniz. O da ayrı bir güzellikle arz-ı didar edecek. Sonra bir rakkate gibi karanlık ve katı bulutların içinde hemen gözünüze görünüp kaçan cilveli şimşeği göreceksiniz. Ayrı bir güzellik katacak. Bunları bir ressam yakalayıverse, fırçasıyla tespit edebilse, tayin edebilse, evinize asıverse, siz hayranlıkla günlerce seyredersiniz. Nerede bu kadar ucuzluk? Her an aynı tabloları sizin nazarınıza arz eden Allah karşısında niçin coşmuyorsunuz? Neden ona karşı minnettarlık eda etmiyorsunuz? Niye ona karşı medyuniyetinizi hissetmiyorsunuz? Niçin onun karşısında o donmuş kadavra gibi resim karşısında duyduğunuz şeyleri duymadan uzak kalıyorsunuz? Allah bizlere insaf versin, izan versin. Yeryüzünü aklıma geldiği şekliyle nazarınızı arz edip bu mevzuda düşünmeye bir kafa açmak için, her şeyde bir güzelliğin bulunduğunu göstermek için, hikmet bunun tamamlayıcısıdır, arkasından arz edeceğim. Onun için uzun konuşuyorum. Bir ormanın içine gittiniz mi gidin bir görün. Bu gibi şeyleri siz filmlerde görürsünüz belki. Belki lokallerde görürsünüz, kültür lokallerinde size gösterirler. Ama manzara hakikaten tatlıdır. Bir ağacın üstünden zahiren çirkin gördüğünüz bir boğa yılanının, bir kobranın bir taraftan baş kaldırdığını, yanı başında mışıl mışıl uyuyan bir ceylanın uyuduğunu, sonra yukarıya doğru ser çeken bir ağacın mevcudiyetini, sonra ormanın korkunç fakat korkunçluğu içinde tatlı sessizliğini, ağaçların hemhemesini, demdemesini, yaprakların birbirine dokunmasını, kuşların kanatlarının çıkardığı sesi, bu arada su varsa şayet suyun mışıl mışıl akışını veya şakır şakır akışını, bütün bunları bu mücerret, mümine yakışır mücerret sanat anlayışı içinde zihninize tespit etmeye çalışın. Ve sonra Allah'ın bu sanatıyla Celle Celaluhu büyük sanatkarların büyük tablolarını yan yana getirin. Kıyas kabul etmez bir büyüklükte olduğunu göreceksiniz. Kıyas kabul etmez, siz berikini ancak hissiyatınızda, ancak vicdanınızda, ancak mücerret sanat anlayışınızla yakalamaya çalışıyorsunuz. Hüsnü mücerret bilmeyen kafir esasen bunu anlamaz. İnsanın kafasında tersim ettiği, ruhunda canlandırdığı, vicdanında ona bir şekil verdiği, bütün bunların hepsinin bir araya getirilişindeki zevki, hazzı kafir anlayamaz. O putperest olduğu için daima müşakkas şeylerden hoşlanır. Onun içindir ki İslam müşakkas şeyleri yasak etmiştir. Sair şeylerde de az buçuk dahi olsa totemcilik olduğundan onlara karşı da İslam'ın yüzü işmizaz içindedir. Çünkü İslam'ın namütenahi gönlüne, namütenahi Allah güzellikleri ancak vicdanın duyuşu ve insanın onda kendisini buluşuyla hasıl olur. Bu hususu cemaatin seviyesini Cenab-ı Hak inşallah Teala bir gün matlub olan keyfiyete ulaştırdığında İslam'ın güzel sanatlar mevzundaki noktayı nazarını arz etmeyi düşünüyorum. Daha evvel de söylemiştim. Yeri burası değil. Fakat burada Cenab-ı Hakk'ın Cemil isminin cilve endaz olduğu bütün yeryüzünde güzellikleri nazarınıza arz edip, bütün bunlar güzel değil mi? Ve bu güzeller bir güzeli size haber vermiyor mu? İşte bunu arz etmek için bunları söylüyorum. Sonra yağmurun damlalarına, karın kristallerine, dolunun tanelerine dikkat edin. Araştıran ilim adamı bunların hepsinin çok değişik şekilde, çok tatlı olduğunu, değişik şekillerde, değişik kıvamda alabildiğine süslü olduğunu ve hiçbirinin bir diğerine benzemediğini bize söylüyor. Bunu da ayrı bir derste inşallah Teala misalleriyle arz ederim. Ama burada meselemiz güzelliktir. Sonra dağlarda o yağmurun altında yukarıya doğru çıkmaya çalışan yeşilliklere bir bakıverin. Gökte damla damla olan, onun üzerine damlayan
rahmetin kristalleşmesi altında o rahmetten medet uman yeşillerin yukarıya doğru çıkmasına bir bakıverin. Ve sonra o yeşiller nasıl yağmura muhtaç, o yeşillere muhtaç hayvanatın oraya salınışına bir bakıverin. Develere, koyunlara, keçilere bir bakıverin. Sığırlara bir bakıverin. Onların Allah'ın meralarına, Allah'ın zemininde yayılışına bir bakıverin. Başında bir çoban ona bakıverin. Dudağında bir figan ona da bir bakıverin. Allah'ın güzelliğini bu tablonun arkasında dahi müşahede etmeye çalışıverin. Sonra şeyin üzerinde arıya bakıverin. Arı mühendislik ve kimyagerlik sevdasında. İnsan arının ameliyesi arkasında bal sevdasında. Çiçek erkek doğumunu dişiye ulaştırma sevdasında. Bütün bu işleri bir arada yapan Allah'ın Celle Celaluhu arı, çiçek ve insan tablosunda bize arz etmek istediği manaya bir bakıverin. Adeta arıyı kendi vazifesinde mest görüyorsunuz. Çiçeği sermest görüyorsunuz. O tohumunu başkasına ulaştırmak, nev'ini yeryüzünde hakim kılmak sevdası ve aşkı içindedir. Arı sana kimyagerlik, mühendislik yapma sevdası içindedir. Sen bal aşkı içinde bulunuyorsun. İşte bu tatlı tabloyu arının bir çiçek üzerinde bütün gayretiyle, bütün celadetiyle, bütün hassasiyetiyle oradan bir şeyler koparma, bir şeyler alma ve sonra kovaya dönme aşkı içinde uğraşırken, çabalarken görmek mümkündür. Eğer bu manayı insan tablolaştırabilseydi, insan secdeye kapanacak bu büyük manzara karşısında Sübhaneke ma a'zeme şe'nek diyecekti. Seni tesbihü takdis ederim. Allah'ım senin şanın ne yücedir ki küçük şeylere büyük işler yaptırıyorsun. Her hadiseyle kendini duyuruyorsun. Muhtaç olan gönüllerimizi muhabbet ve marifetinle doyuruyorsun. Bizi itminana kavuşturuyorsun. Her yerde huzurunu bize duyurmanla hiçbir yerin hali olmadığını, fari olmadığını, insanların yapayalnız, bedbin olmadıklarını gösteriyorsun. Cenab-ı Hak bu şuuru imani versin bize. İnşallah böyle duymak, böyle doymak cümleye nasip ve müyesser buyursun. Ama sen gör ki uzun zamandan beri kafire has bir şey, bir keyfiyet, müminlere mal olmuş, mümin düşünmeyi kendine haram etmiş, yasak, düşünmüyor. Mümin kainatta araştırmayı kendisine yasak etmiş, aktüel meseleler altında boğulmuş, kainat kitabını okumaya vakit bulamıyor, füzuli mala yani şeylerden. Belki günde hayatının birkaç saatini gazete okumak alıyor, füzuli bir kısım romanlar alıyor, ilim irfan namına kendisine hiçbir şey kazandırmayan bu şeylerden eli olmuyor, kalbi boş kalmıyor, kafası fari olmuyor ki kitab-ı kebiri kainatı müteala etsin. Allah'ın bizi okumakla mükellef kıldığı kainat kitabını okuyabilsin, onlardan mana hüzmeleriyle dönebilsin. Bedi'us semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin bedi'idir. Yarattığı her şeye bir cazibe takmıştır. Bir güzellik bahşetmiştir. İşte bununla kendisini göstermektedir. Ellezî ahsene kulle şeyin halaka. O öyle Allah'tır ki yarattığı her şeyde bir veçh-i hüsn vardır, bir güzellik vardır. Sizin çirkin gördüğünüz çok şeylerde dahi güzellik vardır. Hikmette bunu arz edeceğim inşallahü teâlâ. Sün'allâhillezî etkane kulle şey. Gördüğünüz bütün masiva, o Allah'ın sanatıdır ki, o yaptığı zaman arızasız, pürüzsüz, sapasağlam yapar. O Allah öyle Allah'tır. Yaptığı şeylerde asla ve kat'a kusur bulamazsınız. İşte bunlarla kainatta alabildiğine güzelliği, kemale varmış bir güzelliği ve bu güzelliklerin arkasında da güzeller güzeli kendi cemaline, kendi güzelliğine dikkat nazarı çekiyor. Burada biz ancak işte bu perdelerin arkasında, perdelerin verasında onun hakkında bir malumata sahip olabiliriz. Burada bunu yaparsak bütün bu güzellikler onun güzelliğinin gölgesi olan asıl o güzelliği ötede görmeye hak kazanmış olacağız. Burada bu kadarcık araştırması olmayan, numuneyi tadmayan, burada numunenin meczubu, mevlevisi olmayan insan orada o güzelliği görmeden mahrum kalacak veya çoban anlayışı içinde istifade edecektir. Bura öbür alemin hazırlayıcısıdır. Öbür alem buranın aynıdır. Orada cari kanunlar aynen burada cereyan etmektedir. Bura Allah'ın bir odası, orada bir odasıdır.
Bu odada öbür odaya girmeye hazırlanan kimseler öbür odanın nimetlerinden istifade edeceklerdir. Vaktini kahvelerde öldüren, kendini düşünmeye alıştırmayan, gazetelerin laklakiyatıyla vaktini geçiren kimse duygu ve kabiliyetlerini yozlaştırdığı, kendisi de bozurlaştığı için burada marifet-i sani adına kısır, marifet-i sani adına yoz olduğu gibi orada da Cenab-ı Hakk'ın bütün cennet, bütün güzelliğiyle bir tek cilvesi olan Cenab-ı Hakk'ın cemalini öyle görecektir, belki de göremeyecektir. Cenab-ı Hak bizi gayip ve kasir etmesin. Bizi cemalini görmeme hususunda mahzun ve mükedder bırakmasın. Burada az dahi olsa içimizde duyduğumuz iştiyaka lütfedip bir alemde cemali ba kemalini göstermekle kalplerimize huzur, itminan versin inşallah. Bu hususu daha fazla şairane resmetme mevzu, biraz da şairane oldu konuşma, mevzu itibariyle öyleydi. Sizi yorucu keyfiyette gördüğümden bu meselenin mütemmimi mahiyetinde arz edeceğim, hikmeti de arz edip inşallah Teala bitirebilirsem bugünkü dersi de bununla bitirmiş olalım. Hikmet her şeyin yerli yerine konması, her şeyin en mükemmel şekilde görünmesi, faydasız hiçbir şeyin bir yerde olmadığı gibi faydasız hiçbir işin de yapılmaması demektir. Biz Allah'ın Celle Celaluhu kainatta bütün işlerinde faydasız, abes hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz. Her şey zahiren bizim nazarımızda faydasız gibi görünse bile bir kısım başka faydaları tevlid ediyor. Mebdi itibariyle faydaları görünmese bile neticesi itibariyle faydalarını görüyoruz. Her şeyde bir güzellik görüyoruz ve her şeyi o kadar yerli yerine konmuş görüyoruz ki bunlardan bir tanesinin yerini değiştirdiğimiz zaman kainatın güzelliğini bozuyor, ahengi değiştiriyoruz. Tıpkı tatlı bir hava içinde tatlı namelerle bize Kur'an'ı tilavet eden mübarek kimselerin yanında münasebetsiz, malayani, fuhşa ait bir kısım şarkıları bağırıp çağırma, hoplama, zıplama gibi bir münasebetsizlik hasıl oluyor. Allah'ın yaptığı işlerden bir tanesini bozmaya kalkma, bir tanesini yerinde görmeme, işte kainat tablosunda, kainat senfonizmasında böyle bir münasebetsizlik, kulak tırmalayıcı, göz tırmalayıcı bir keyfiyet hasıl ediyor. Onun diktiği kaktüsleri yok ediverirseniz kainatta münasebetsizlik hasıl olur. Onun yılanların başına musallat ettiği kartallarını yok ederseniz bir münasebetsizlik hasıl olur. Onun yılanlarını, kobralarını, boğa yılanlarını yok ederseniz ayrı bir münasebetsizlik hasıl olur. Yağmurun önünü alırsanız ayrı münasebetsizlik. Suni yapmaya kalkarsanız o yağmuru ayrı bir münasebetsizlik olur. Siz ondan isteyeceksiniz. Maslahata uygun olanı isteyeceksiniz. Fakat her şeyi onun hikmetine bırakacaksınız. Çünkü o yarattığı her şeyi en güzel şekilde ve tam yerli yerinde yaratmıştır. Bunları mücerret bırakmayıp misalini arz edeceğim inşallah Teala. Size sizin uzuvlarınızı, sizin üzerinizde bulunan şeylerin yerlerini hep beraber değiştireceğiz. O zaman münasebetsizlikleri kendi gözünüzle görecek ve anlayacaksınız ki elimi benim burama koyan Allah Celle Celaluhu, burnumu buraya yerleştiren Allah Celle Celaluhu, kulakları buraya küpe gibi takan Allah Celle Celaluhu her şeyi en mükemmel yerine koymuştur. Mesane uzvunu senin bacakların arasına yerleştiren Allah Celle Celaluhu her şeyi en mükemmel yerine koymuştur. Gözlerinle onun yerini değiştiriver, kollarınla ayakların yerini değiştiriver. Nasıl bir münasebetsizlikle karşı karşıya kaldığını göreceksin. Evet, o yaptığı her şey yerli yerinde yapar. Çünkü Allah'tır, muhit ilmi vardır. Bir zerre gibi her şey, bütün mekanlar ve zamanlar onun gözünün önündedir. Sadece size kötü görünen şeylerden başlayayım, anlatayım isterseniz. Ölümü ele alalım. Yerinde görmeyin ölümü. Ölümü münasebetsizlik sayın siz. Halbuki ölümsüzlük karşınıza bir münasebetsizlik olarak çıkacaktır. Ölümde esasen çok tatlı bir şey vardır. O acı yüzü altında bir tatlılık vardır. Allah'a kavuşma, cennete girme, başka bir aleme gitme. Bütün bunlardan başka sizin dünyanıza bakar öyle maslahatlar, faydalar vardır ki ölümsüzlük esasen münasebetsizliktir. Ölümün arkasında dahi münasebet göreceksiniz. Eğer bir senede yaşayan sinekler ölmeseydi,
5 sene bu sinekler üst üste kalsaydı, 5 sene sinekler üst üste kalsaydı, yeryüzünü 5 santimetre kadar sinek kaplayı verecekti. O zaman insana yer kalmayacaktı. O zaman ot bitmeyecekti. O zaman meyve olmayacaktı. O zaman yediğiniz her şey mikrop dolu olacaktı. Koleradan kurtulamayacaksınız. Hastalıktan kurtulamayacaktınız. Yeryüzünde sinek hakimiyeti olacaktı. 5 sene sinekler ölmeseydi 10 sene değil, 20 sene değil. İlmen sabit. Araştırmalar, bir senede meydana gelen sinek mevcudu nazar itibara alındığı zaman yeryüzünü 5 santimetre sinek kaplayacaktı. İnsanlar ölmeseydi, senin deden, dedenin dedesi, onun da dedesi, onun da dedesi, uyuşuk uyuşuk hayattan bezgin böyle kış sinekleri gibi eve girişlerini nazarı itibara getir. Sonra bu hadisenin arkasında ölümün tatlı yüzünü göreceksin. Ölümde dahi Allah'ın hikmetini müşahede edeceksin. Tebârekellezî biyedihil mulk ve huve alâ kulli şeyin kadir. Mülk elinde olan Allah çok mübarek ve mütealdir. O her şeye kadirdir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. O ölümü de yaratıyor, diriliği de yaratıyor. Hayatı veren de O'dur, ölümü veren de O'dur. Hayat da O'nun mahluku, ölüm de O'nun mahluku. Bütün bunlarla sizi imtihan ediyor. Allah burada ölümü vermekle size minnet ediyor. Ölüm benim size bir lütfumdur diyor. Evet, ölüm Allah'ın bir lütfudur. Ve ölümde büyük hikmet vardır. Hakim olan Allah'ın büyük hikmeti vardır. Sen 10 sülaleni evde uyuşuk uyuşuk gördüğün zaman sülalene karşı nefret hissi duyacaktın, tedirgin olacaktın, dünyadan kaçmak isteyecektin. Halbuki hiç öyle bir şey yoktur. İnsanın metabolizma artığı başkasının değil, insanın artıkları dışa döktüğü şeyler, yeryüzünde eğer bir istihaleyle değiştirilmeseydi, bakteriler olmasaydı, sana musallat zararlı mikroplar olmasaydı, onları itlaf edecek, ibda edecek bakteriler olmasaydı, yeryüzü sadece senin pisliğinle dolacaktı. Kokacaktı, burnunu tutacaktın, ölüm, ölüm diye ölümün arkasından koşacaktın, ondan kurtulmak için. Bakteriyi musallat etmiş. Sana musallat olduğu zaman hastalık yapan bakteri senin pisliklerini yiyip bitiriyor. Daha başka istihale amilleri ve fabrikaları Allah kurmuş Celle Celaluhu. Her sene binlerce hayvanın ölümü, binlerce hayvanın gasurat atması, binlerce insanın pislik halinde yere bir şeyler atması, bütün bunlar yeryüzünün güzelliğini boğacak, insanı kaçıracak, başka bir aleme gitme fikrini verecek şeyler zatında olduğu halde görüyoruz ki yeryüzü o kadar güzel, her şey o kadar mükemmel, o kadar temiz, o kadar nezih ki ahiretin hadsiz güzelliğini görmeyen kimseler dünyanın bu güzelliğine aşık oluyor, şairane bahsediyorlar diyor beyin yapıcımız. Binaenaleyh biz mikropların arkasında dahi bir güzellik, bir fayda, bir maslahat görüyoruz. Bir mekanizma kurmuş, bir makine kurmuş, çalıştırıyor. Sani Azam Allah Celle Celaluhu. Ve burada insanın gözünü tırmalayan hiçbir şey göremiyoruz. Biz hikmeti göremiyorsak bu bizim bilgisizliğimizdendir. Hikmeti, faydayı bilemiyorsak bu mevzuda araştırma yapamadığımızdandır. Bu mevzuda ilmimizin dar olmasından, muhit olan Allah Celle Celaluhu, muhat olan bilgimizle bilgisini ölçmeye kalkmamızdandır. Allah Celle Celaluhu eşyanın hakikatini bize göstersin, ledünniyatına baktırsın, maslahatlar, faydalar, hikmetler alemine nüfuz imkanını bizlere bahşetsin. Orada onun o mübarek hikemiyatının cilve endaz olduğunu müşahede edelim, kalbimizde coşkunluk hasıl olsun, onu sevelim, o sevgiyle huzuruna çıkalım. Evet, her şeyde bir güzellik vardır ama biz o güzellikleri çok defa göremeyiz. Burada dolayısıyla insanların çirkin gördüğü bazı şeylere baktırıp onların arkasında dahi bir kısım faydaların, maslahatların bulunduğunu hep beraber müşahede edelim. Sık sık arz ettiğim gibi benim buradaki durumum sadece size bir kısım meseleleri derleyebilme kabiliyetime, kapasiteme göre intikal ettirmeden ibarettir. Cenab-ı Hak bunun karşılığında kalplerimizde zatına karşı marifet halk eylesin inşallah. Şerler var, elemler var, acılar var, yeryüzünde ıstıraplar var. İnsan yüzüne baktığı zaman insanın yüzünde tekallüs hasıl eden hadiseler var.
kalbinde burkuntu hasıl eden hadiseler var. Bütün bunlar da güzeldir. Şerler de güzeldir. Nefis de güzeldir. Şeytan da güzeldir. Şehvet de çok güzeldir. Daha neler neler vardır ki zahiren çirkin görünüyor ama fakat güzeldir. Güzel olandan gelen her şey güzeldir ama fakat o güzel şeyler bizim kendi ölçülerimiz, kıstaslarımız içinde güzel ve çirkin takdir ve değerlendirmemize göre değişiyor veya bize doğrudan doğruya faydası olduğundan, olmadığından ötürü değerlendiriyoruz. Faydası olanlara güzel diyoruz. Hemen doğrudan doğruya faydası olmayanlara çirkin diyor, hükmediyor. Haşa ve kella Allah'a karşı hüküm verme durumuna geçiyoruz. Şerler güzeldir, Allah yaratmıştır. Fakat o şerlerin altında bir hayır vardır. O hayırlar için onlar yaratılmıştır. Onların içinde, o şerlerin içinde öyle büyük hayırlar vardır ki onlar o şerleri sıfıra indirir. Onları çok değersiz hale getirir. Fakat insan o hayırlardan gerektiği gibi istifade etmediğinden, edemediğinden ötürü adeta sanar ki her şey şerdir. Haşa ve kella. Derler ki bir kısım sapıklar, çok revaçta olan sapıklar fikrinin sapık fikri, sapıklık fikri. Allah şeytanları, şerleri niye yarattı? Bunlarda ne fayda var? Allah içimizde başkalarına saldırma hissini niye yarattı? Allah aşırı şehvani hisleri içimize niye koydu? Mahiyetimize niye derc etti bunları? Derler, Allah'a karşı taaddada bulunurlar. İlk evvela kimsenin Allah'ın yaptığı şeyler hususunda Allah'a soru sormaya hakkı yoktur. O bütün eşyayı bilen ilmiyle iş yapar. La yus'alu amma yef'al ve hum yus'alun. Ona, onun işlediği şeylerden soru sorulamaz. Ama herkes yaptığı şeyden sorumlu tutulmaya tabidir. Herkese soru sorulur ama Allah'a soru sorulmaz. Evvela müminin itikadı, kanaati bu merkezde olmalıdır. Ve sonra kendi kendine demelidir ki bunun bir hikmeti, bir faydası, bir maslahatı vardır ama ben bilemiyorum. Sonra her şeyin faydası, maslahatı bana bakmaz ki, benim hendeseme göre kainat kurulmamış ki, bu ilmi ilahinin hendesesine göre kurulmuş. Her şeyde evvelen ve bizzat Cenab-ı Hakk'ın zatı bahis mevzudur, sıfatları bahis mevzudur, isimleri bahis mevzudur. Öyleyse bu hususta bize raci olan 1000'de 1'dir. 1000'de 1 bu işe iştirak etmekle 1999'u kendi etrafımızda çevirmek hodkamlığın, kendini görmenin, haddini tecavüz etmenin, Allah'a karşı suyu edebin ifadesidir. Bir de böyle demek, böyle düşünmek lazım. Ve sonra da demek lazım ki sende çok şeyler var. Bu şeyler şerre de kullanılır, hayra da kullanılır. Allah Celle Celaluhu sende mesaneyi yaratmıştır. Tenasül uzunu yaratmıştır. Bu şeyleri anlatırken beni mazur görün. Ben esasen en yakın arkadaşlarımın yanında dahi böyle şeyleri konuşmadan hicap ederim ama fakat bir kısım meselelerin müzakere kavuşması için zaruri ve lüzumlu görüyorum. Tenasül uzunu yaratmak sizde bir çirkinlik midir, bir şer midir? Ama siz onunla veya başkaları zina ederler onunla. Şehvani hislerini tatmin ederler onunla. Ahlaksızlık yoluna saparlar onunla. Öyleyse bu olmamalı mıydı? Siz olmamalıdır diyebilir misiniz buna? Hayır, bu olmalıydı. Bunda büyük faydalar, maslahatlar var. Bunda Allah'ın esmasına aynı olacak neslin gelişmesi, insan nev'inin devamı, insan varlığının devamı meselesi bahis mevzudur. O bununla olacaktır. Bu sebeple meydana gelecektir. Ama siz onu şerde kullandığınız zaman sadece şer tarafını ele almış oluyorsunuz. Bütün hayırları da arkaya atmış oluyorsunuz. İçki içmek şerdir, yasaktır ve çirkindir. İçki içeni Allah cehennemle tehdit ediyor. Ama üzüm olmamalı mıydı? Hurma olmamalı mıydı? Buğday, arpa olmamalı mıydı? Darı olmamalı mıydı? Biranın yapıldığı, çeşit çeşit içkinin imal edildiği, Allah'ın yarattığı bu faydalı şeyler hepsi yok mu olmalıydı? Hayır, asla ve katla. Buğda hayatın kayyumudur bir bakıma. Arpa da öyle, hurma da öyle, üzüm de öyle, her şey öyle. Ama insanoğlu kötü mübaşeretiyle, kesbiyle bunlardan kötü neticeler çıkarıyor. Şer o insanın mübaşeretine, şer o insanın kesbine bakıyor. Demek ki hilkat umumi şeylere bakıyor. Hilkatta güzellik vardır. Allah yaratırken çok güzel neticeler için yaratıyor. Şer insanın kesbiyle hasıl oluyor. Parmak karıştırmasıyla hasıl oluyor. Kötüye kullanmasıyla hasıl oluyor.
Demir medeniyetin menatı, menbaı ve medarıdır. Ama birisi demiri alsa senin kafana tak diye vursa öldürse, kahrolsun demiri icat eden mi dersin? Hayır, belki o insan kötü mübaşeretiyle, kesbiyle seni öldürüyor. Zarar veren demir değildir. Zarar veren insanın iradesidir. Ateş sizin için çok faydalı şeydir. Yemeklerinizi pişiriyorsunuz. Bugünün elektriği de öyle. Siz yemeklerinizi pişiriyorsunuz, evlerinizi aydınlatıyorsunuz, vasıtalarınızı onunla sürüyorsunuz, elbiselerinizi ütülüyorsunuz, neler neler yapıyorsunuz. Edison'a lanet eden adam hiç gördünüz mü? İnsanlığa kazandırdığı bu faydadan ötürü herkes, hatta çok müminler, işgüzar müminler Edison'a rahmet okumaya, cennete koymaya çalışıyorlar. Niçin yapıyorlar bunu? İyi bir şey yaptığına binaen. Halbuki elektrik çoklarını çarpıyor, öldürüyor. Evinizde münasebetsiz elektrik fişinin gireceği delik açık bırakıldığı için çocuğunuz iki teli birden sokuyor, yanıyor cayır cayır. Lanet ediyor musunuz Edison'a? Elektriği icat edene lanet ediyor musunuz? Yapan çok faydalar düşünerek yapar. Pek çok maslahat üzerine kurdu, o şeyi kuruverir. Ama siz kesbinizde ondan kötü şeyler çıkarırsınız. Yağmur damla damla yağar. Hayvanatın imdadına koşar, nebatatın imdadına koşar. Bağınızı, bahçenizi sular. Yer tarafından yutulur. Sonra menbalardan yukarıya doğru fışkırmaya başlar. Siz içersiniz, hayvanlarınız içer. Sonra da coşar, başını taştan taşa vurarak. Gider denizlere akar. Sonra denizlerde yine tebahhur eder. Bulutlar rahmet tarafından tecessüm etmiş. Size bir bakıma yağmur süngeri halinde başınızda arz-ı didar eder. Yeryüzünü sular, tozu toprağa yatıştırır. Bu böyle Allah'ın kanunu olarak devam eder gider. Fakat kanal açmayan, cetveller açmayan, vaktinde harmanını kaldırmayan kimse gelen yağmurun selinden zarar görür. Yağmur yağmamalı mıydı? Bu şerdir diye olmamalı mıydı? Kim yağmura lanet okur? Kim gökteki buluta lanet okur? Kim denizin tebahhur etmesine lanet okur? Demek oluyor ki zahiren çirkin görülen çok şeyler var ki haddi zatında onlar çok güzeldir. Ama insan hem hodgam hem kendini görür, kendinden başkasını görmez, kendisine raci faydalarla her şeyi değerlendirir olduğundan Allah'ı unutuyor, başkalarını unutuyor, başkalarının faydasını, maslahatını hiç hesaba katmıyor. Onun için bu kötüdür, bu şerdir, bu olmamalıydı demek suretiyle Allah'a karşı taaddada bulunuyor. Cenab-ı Vacib-ül-Vücud ve Tekaddes Hazretleri bilmediğimiz bu hususlarda hiç olmazsa sükût etmek, sükûtla o işi karşılamak, o manzarayı sükûtla karşılamak suretiyle üluhiyetine rıza gösterdiğimiz gibi rububiyetine de rıza gösteren rızadide kimselerden eylesin bizleri inşallah. Bununla da şunu anladık muhterem Müslümanlar, eşyada fayda var, maslahat var, hikmet var. Her şey yerli yerindedir ama insan onu çok defa göremez. İşte bunu anlamaya, bunu anlatmaya çalıştık. Hikmet de Allah'ın mevcudiyetini gösteriyor. Her şeyi yerli yerine koyma Allah'ın mevcudiyetini gösteriyor. Afakta uzun boylu dolaşmak hem sizi yorar hem de beni yorar. Hem afaki tetkik ve tahkikin yanında bir de enfüsi tahkik ve tetkik yapalım. Binaenaleyh sadece bir uzvumuz üzerinde duralım. Oradaki hikmet, fayda ve maslahatlara benim ami dilimle beraber bakmaya çalışalım. Zaten dilim ami, kafam ona göre ami. Bir de meseleyi amileştirmeye kalktığım zaman bu artık aminin amisi oluyor. Binaenaleyh bu mevzuda avamca bir tabirle arz edeyim, mürekkep yalamış kimseler, kitap okumuş kimseler beni kınamasınlar. Gözlerin yerli yerine konuşuna bir bakıver. Bunların yerini değiştirdiğin zaman bir münasebetsizlikle karşı karşıya kalacaksın. Kaşların yerini değiştiriver veya bir süngerle onları siler gibi siliver. Nasıl nahoş bir manzaranın meydana çıktığını görüvereceksin. Kulakların yerini değiştiriver veya yapılarını değiştiriver. Dudaklarını değiştiriver, yapılarını değiştiriver. Bir münasebetsizliğin hemen karşında tablolaştığını müşahede edeceksin. Elem nec'al lehu ayneyn ve lisanen ve şefeteyn ve hedeynahu'n necdeyn felaktahamel akabe. Allah ferman etmektedir. Ona 2 tane göz vermedik mi? Sana 2 tane göz verdi. Minnet olarak söylüyor Allah Celle Celaluhu. Elem nec'al lehu ayneyn.
وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ Değiştiriver bunların yerini. Yok ediver bunları. Dudakların olmadığını düşünüver. Dilin olmadığını düşünüver. Nelerin olacağını, nasıl münasebetsizliklerin meydana geleceğini göreceksin. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ Sonra bunun arkasından da hayra şerre gider yola hidayet ediverdik onu. İradesiyle bu yollardan birini seçiver dedik. Şu tabloyu oku, manasını anla, bu mananın arkasında kendisini sana anlattırmak, kendisini sana hissettirmek isteyen zatın yolunda gitmeye çalış, hayra gitmeye çalış, rızasını kazanmaya çalış. Şerden kaçın, gazabına uğramaktan tir tir titre diyor Allah Celle Celaluhu. Fakat felaktahamel akabe. Çok kimseler bu tepeyi aşamadılar. Onun marifetine ulaşamadılar. Kitabı okuyamadılar. Onu tanıyamadılar. Dediği kıvamda, biçimde olamadılar. Rızasını kazanamadılar. Gittiler ama gidip gazabına çarptılar. Allah'ın gazabına verdiler. Yollar çok genişti. Allah şehrahlar açmıştı onların önüne. Fakat onlar o doğru yolda sarhoş gibi yürüdüler. Yolun kenarlarındaki ağaçlara toslaya sarhoş olarak yaşadılar. Sarhoş olarak gittiler öbür aleme. Allah sadece senin yüzüne tespit ve perçin buyurduğu mübarek uzuvlarında ayetiyle bunları anlatıyor. Öyleyse onun anlattığı şeylerden sadece bir tanesini, yüzünüze baktığınız zaman ezan okunuyor bitirmeden geçmeyeceğim. Yüzünüze baktığınız zaman ilk defa gözünüze çarpan bir uzuv var. Çok basit, çok mütevazi. Fakat Allah'ın adeta hikmet makinası sadece burnunuza bir bakıverin. Siz ondan habersiz yaşıyorsunuz, o da sizden habersiz neler yapıyor neler. Ona bir bakıverin. Nasıl kurmuş bu mekanizmayı? Nelerde çalıştırıyor? Siz bilin, bilmeyin. Onunla sizin hayatınızı devam ettiriyor. Şu mütevazi şey, tevazünden ötürü Allah Celle Celaluhu azameti karşısında yüzümüzü yerlere sürerken onu da tozlu topraklı zemine sürüyoruz. Ama büyüklüğü kıymetinde ve değerinde eğer alaka icap etseydi burnu buradan kesip onu arşın en yüksek yerine atmak ve eğer Allah'tan başkasına secde etmek icap etseydi burnun karşısında secde etmek icap ederdi. O kadar muhteşem, o kadar mükemmel hazırlanmıştır. Ama sen ondan habersiz yaşıyorsun. Yüzünde taşıdığın, mendilinle sildiğin, çok defa tahriş ettiğin burnundan habersiz yaşıyorsun. Gece yatıyorsun. Sağına yattığın zaman burnunun hemen sağ tarafında kapanma oluyor. Sen uzun zaman sağ tarafına yatmaman için hemen burun bir sinyal gönderiyor beyne. O hemen o şifreyi alır almaz seni hiç uyarmadan seni sol tarafa çeviriyor. Bu defa da burnun sol tarafı kapanıveriyor. 2 saatte bir bu ameliye devam ediyor. Sen şayet 2 saatte sol tarafına yatarsan ayrı bir sinyal gidiyor burnuna, yine seni uyarmadan rahatlıkla melekler çeviriyor gibi seni öbür tarafa çeviriyorlar. Çok defa insan dönerken farkına varır ama fakat çok defa da sağından soluna dönüşün farkına varamaz. Bilemiyor, burun şifre ediyor beyne, beyin vücuda şifre ediyor, beyindeki fakülteler çalışıyor, emir veriliyor. Ama bütün bu emirlerin arkasında amiri mutlak olan Allah vardır Celle Celaluhu. Bu işi ayarlamış. Niye ayarlamış? Bir tarafına uzun boylu yatarsan, sabah kalktığın zaman adalet krampları olacaktır. Bir taraf üzerine oturduğun ayağın uyuştuğu gibi bir tarafın çok ciddi bir kramp olacaktır. İşte sabah kalktığın zaman bunu duymamak için, bu acıyı hissetmemek için, o gün 2 büklüm gezmemen için burnunu çalıştırıyor. Burnuna bağlısın. Burnun senin burnundan tutmuş seni idare ediyor ama senin burnundan haberin yok. Burun öyle hassas ki ağza konacak şey ağız için zararlı ise, ekşi ise, müteeffin ise, zehirli ise hemen onu daha önceden keşfediverir, hiç onu ağzına sokmaz. Fakat bir şey faydalıysa, nerede, nasıl, ne surette olursa olsun, bir pirzola kokusunu duyduğu zaman, bir köfte kokusunu duyduğu zaman, yanmış yağın üzerine döküldüğü pilavın kokusunu duyduğu zaman hemen birdenbire ağzı faaliyete geçirir. Ağız hemen tükürük bezleri, tükürük ifraz etmeye çalışır. Ve hazmedici, sindirim yapıcı şeyler hemen bir kısım salgılar ifraz etmeye çalışır. Mide içine girecek yemeği hazmetmek için hazır hale gelir. Burun haber veriyor.
Güzel bir şey geliyor diyor. Ona göre vaziyet al, ona göre bir pozisyon içine gir diyor. Ona hemen bir şifre yapıveriyor. Ağız sulanıyor, mide sulanıyor, bağırsak emre amade hale geliyor. Vazife yapmaya amade hale geliyor. Bütün bunlar sen işin farkına varmadan, haberdar olmadan oluyor. Burun yapıyor bu işi. Burun koku almadığı zaman yemek yerken ağzınızda büyüyor. İştahsızlıkla yiyorsunuz. Binaenaleyh o zaman burnun ne demek olduğunu anlamaya çalışın. Koku olmadı, burun koku almadığı zaman yediğiniz yemek ağzınızda büyüyor diyorum. O zaman burnun ne demek olduğunu anlamaya çalışın. Neler yapıyor Allah Celle Celaluhu bu küçük fabrikasıyla. Sonra mevsim daima yaz değildir. Yaz, kış siz hava teneffüs ediyorsunuz. Soğuk zamanda da çalışıyorsunuz. Bol bol hava teneffüs etmek icap ediyor. Çok çalıştığınız zaman çok hava teneffüs etmek icap ediyor. Allah Celle Celaluhu bu işte de burnunuzu kullanıyor. Siz gelişi güzel hava teneffüs edemezsiniz. Sizin ciğeriniz her havayı kabul etmez. Sıfırın altındaki havayı kabul etmediği gibi nemlilik derecesi de belli bir miktarda kabul edilir. 75-80 derece arasındaki nemliliği kabul eder. 32'ye 2 santigrat hararetteki havayı kabul eder. Yani bu bir yaz havasıdır. Binaenaleyh burun bu havayı kendinde nemlendirir. Sonra 32-2 harareti verir. Ondan sonra ciğere gönderiverir bunu. Ciğer başka türlü havayı kabul etmez. Bu mekanizmayı kuran, böyle yerli yerine koyan ve bunları faydalı, maslahatlı çalıştıran, sümüğünüzü de göstereceğim inşallah. Faydalı, maslahatlı çalıştıran, her şeyi çok iyi kullanan Allah Celle Celaluhu, hikmetiyle hakimi mutlak olarak kendisini size tanıttırmak istiyor. Siz de onu tanımaya çalışın. Bir insanın burnu her gün 14 metreküp hava işliyor. Haberiniz var mı bundan? Bir oda dolusu hava demektir bu. Elinden geçiriyor bunları, bu havayı işliyor. İçeri alıyorsunuz, dışarı veriyorsunuz. Ve bu arada salgılar yapıyor. 1 litre kadar su salgı yapıyor, bu havayı ıslatıyor. Havanın nemlenmesi gerekiyor. Arz ettim 75-80 derece arasında havanın nemli olarak insanın içine girmesi gerekiyor. Çünkü ciğeriniz öyle bir hava istiyor. Ciğer nasıl derdini burnu anlatıyor. Burun niçin ciğere hizmet ediyor? Bu vahdeti temin ve tesis eden kimdir? Elbette diyeceksiniz ki vahidi ahad olan Allah'tır. Bire dayanmadıktan sonra bu işlerin meydana gelmesine imkan yoktur. Çünkü vücut vahdete bağlıdır. Vahdetten münbahistir. Bütün yokluklar, ademler ve şerler hepsi şirktedir, dalalettedir ve kesrettedir. Ezan-ı Muhammed'e okundu biliyorum ama 2 satırım daha kaldı. Burnu bitirmeden geçmeyelim. Burnunuzun içinden sizin içinize inen havanın aynı zamanda tozdan, topraktan arınmış olması da gerekiyor. Ciğerlerinizi tahriş eden şeylerden arınmış olması da gerekiyor. Bu ameliyeyi de Allah burnunuza yaptırıyor. Kaba sapa olan tarafını burnunuzun içinde sizin için lüzumlu görünen kıllara yaptırıyor Allah Celle Celaluhu. Haşa ve kella. Onun bitirdiği kılda da hikmet vardır. O kıllar orada kaba temizliği yapıyor. Tozunu, toprağını alıyor. Sonra bezle silinme işine gelince, yani en ince ve en esaslı temizliği burnunuzun içinde bir kısım üsareler ifraz eden, bir kısım mukoz meydana getiren, sümüğümsi lüzücetli bir şey hasıl eden, burnunuzun kanalları içinde kırmızımtırak bir zar var. O zarın ifraz ettiği sizin sümüğünüz yapıyor bu işi. Her 20 dakikada bu mukoz tabakası değişiveriyor burnunuzun içinde. Çünkü bir kısım menfi bakteriler geliyor oraya musallat oluyor. Tozun toprağın içinde oraya gelip giriyor. Eğer burnunuzun içine giren her şey ciğerinize otursa siz 5 dakika yaşayamazsınız, hasta olursunuz. 1 saat hayatınızı devam ettiremezsiniz. Allah Celle Celaluhu kurduğu bu mekanizmayı çalıştırıyor. Onlar bir kısım müsaade ifraz ediyor. Mukoz hasıl oluyor. Bakteriler gidiyor, yapışıyor, orada kalıyor. Ve 20 dakika sonra değişiyor çünkü artık bozulmuştur. Onu da dışarı atmıyor Allah Celle Celaluhu. Silerseniz bir kısım şeyler gelir ama dışarı atmıyor. Bu defa başka mekanizma faaliyete geçiyor. İnsanın kipriği gibi mikroskobik kıllar var burnunuzun içinde. Büyük kıllar gibi değil, ancak mikroskopla görebilirsiniz. Onlar da bu defa o mukozu sıyırıyorlar, süpürge atar gibi atıyorlar, boğazına doğru götürüyorlar
ve midenin içinde hazır onları yutmaya hazır hale gelmiş asitler ağzını açmış onları bekliyor. Bakteriler mideye gittiği zaman çarçabuk eritiveriyor. Arkadan başka bir mukoz tabakası hasıl oluyor. 20 dakika sonra o da gidiyor, o da midede eriyor. Allah Celle Celaluhu böylece yuttuğunuz havayı tasfiye ediyor. Tozdan, topraktan ari olarak, içinizi tahriş edecek, ciğerlerinizi tahriş edecek şeylerden ari olarak gönderiyor. Allah yüz boşluğunuza yerleştirdiği bu burnun, şuralarda boşluklar açmış, sinüz boşlukları diyoruz. Burada boşluklar açmış, sinüz boşlukları diyoruz. Göz burun arasında boşluklar açmış, sinüz boşlukları diyoruz. Ve burnun arka tarafında ana boşlukta boşluklar açmış, sinüz boşlukları diyoruz. Bununla insanın sesinin akustik durumunu ayarlıyor. Bir de herhalde köpekte var, Allah Celle Celaluhu tonlu sesinizin ölçülü çıkmasını bununla ayarlıyor. Havayı bu boşluklarla nemlendiriyor. Bu boşluklar bir kısım bakterilerin o delikleri tıkamasıyla enfeksiyonlar hasıl ettiği zaman, bir kısım enfeksiyonlara sebebiyet verdiği zaman tıkandığı an anlıyorsunuz siz. Başınızın nasıl ağırdığını, nasıl soluklarınızı alamadığınızı, nasıl vücudunuzda başka arızaların meydana geldiğini. Binaenaleyh o boşluklarda da Allah Celle Celaluhu başka hikmetler, başka faydalar, başka maslahatlar yaptığını müşahede ediyoruz. Açık görüyoruz. 4000 çeşit ila 10.000 çeşit yediğiniz şeylerin kokusunu duyuyorsunuz. Farkında mısınız siz? 4000 ila 10.000 çeşit şeye kadar yediğiniz, tattığınız, kokladığınız şeylerin kokusunu duyuyorsunuz. Posta pulundan daha küçük pul gibi lekeler var burnunuzun içinde. Bu lekelerin her birinde 10 milyon hücre bulunuyor. Alıcı hücredir bunlar. Sizin almacınız, radyonuz gibi alıcı hücrelerdir. Bunlar koku alır, koku nakleder. 2 santimetre ötede, 2,5 santimetre ötede hemen beyne haber verir. Beyin de bunu duyar. Bunun keyfiyeti bizim için meçhuldür ama o mekanizmayı da orada çalıştırır Allah Celle Celaluhu. Her hücrenin içinde alıcı kıl olarak 6 veya 8 tane kıl vardır. Duyurucu kıldır bunlar. Bunlar da o kokuyu sana duyururlar, beyne haber verirler. Binaenaleyh burun deyip geçmeyeceksin. Bu Türkiye'nin burunlarından daha mühimdir. Senin hayatiyetinin kayyumu olan burundur. Bir hekim arkadaşından duymuştum. Burnun derdini anlatan, burnun destanını anlatan bir Avrupalı mütehassıs anlattıktan sonra burnun azameti karşısında secde etme, eğilme lüzumunu duyduğunu ifade etmişti bana. Bu burun abidesi karşısında kadavra gibi bir heykel değildir. Camit bir tablo değildir bu. Hayatiyetin ona bağlı olan küçük bir uzuv, mütevazi bir uzuv, görünüşsüz basit bir uzuv. Fakat arz ettiğim vazifeler gibi yüzlerce vazifeyi omuzuna almış vazife yapan bir uzuvdur. İşte bütün bu vazifeler sadece göze kulağa ağza gitmedik, burunda kaldık. Hepsini nasıl yerli yerine koyduğunu Allah'ın Celle Celaluhu düşünün. Ve huvel azizul hakim deyin. Yegane galip odur. Her şeyi istediği gibi yapan odur. Her şeyi hikmetle faydayla çeviren yine sadece odur. Allah Celle Celaluhu Hazretleri verdiği derslerden ders almaya bizleri muvaffak kılsın. Kalplerimizi nuru iman ile münevver eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.